1918 yılında İstanbul işgal edildiğinde ilk direnenler İstanbul'un ünlü Külhan Beyleridir. Ve onlardan biri Usta Kemal. Usta Kemal ve adamları Beyoğlu'nun etrafında gece geç vakit Beyoğlu'nun meyhanelerinden çıkmış sarhoş İngiliz subayları döverlerdi. İlk direniş bu, yumruk. Usta Kemal'i siz ünlü çizerimiz Haldun Sebel'in kalemiyle Ustura Kemal olarak tanırsınız. Ustura Kemal, Usta Kemal'in ta kendisidir. Ve bir delikanlı, 18-19 yaşlarında Usta Kemal'in çetesine katılıyor. Beyoğlu'nun arka sokaklarında geceleri o sarhoş İngiliz subaylarını dövüyor. Ama bir gün devriye onun peşinde koşuyor. Kaçıyor, yakalanacak. Bir bakkala sığınıyor gecenin o vakti. Bakkalın evi dükkanın üstünde. Adam o delikanlıyı içeri alıyor. Sus diyor, sus. Evladım ne yapıyorsun? Bu adamlar ülkemizi işgal etti, onları dövüyorum. Evladım dövmekle bu iş olur mu? Döv döv nereye kadar? Koskoca İngiliz ordusu. Böyle direnilmez. Sen Mustafa Kemal'e git. Anadolu'ya git. Direnişe katıl. Nasıl gideceğim? Onlar seni bulur. Bir hafta sonra bana gel. Ve bir hafta sonra o delikanlı Mustafa Kemal'in direnişine destek olan o bakkaldan sahte bir kimlik alıyor. Hadi gemiyle Anadolu'ya gidiyorsun. 1 Ocak 1921 günü o delikanlı İstanbul'dan bir vapura biniyor. Vapur Kız Kulesi'nde durduruluyor. Çünkü Kız Kulesi işgal sırasında İngiliz karakoluydu. İngilizler biliyorlar ki Anadolu'ya Mustafa Kemal'e geçenler var, katılanlar var. Öyle el sallamıyorlardı İstanbul'dan. Her vapur Kız Kulesi'nde durduruluyor ve kimlik kontrolü. Tıpkı Galata'daki işgal karakolunda olduğu gibi ya da işgallerinin ana merkezi Sansaryan Han'da olduğu gibi o binaların bodrum katlarında işkence görüyordu Anadolu'ya geçenler. İlk sordukları da şuydu: Kemalist misin değil misin? İşte Kemalist lafı buradan doğmuştu. Yani Kemalist lafı ya da Kemalizm direnişe taraf olup ya da olmamak tercihidir. Ya işgalden yanasın ya da bağımsızlıktan yana. Kemalist misin değil misin? Kız Kulesi'nde de bunu soruyorlardı durdurdukları bütün vapurdaki yolculara. Ve o delikanlı da 1 Ocak 1921 günü vapurun güvertesinde birkaç insanı indirmişler, işkence yapıyorlar. Kemalist misin? Gemide başka Kemalist var mı tanıdığın? Delikanlının kalbi küt küt atıyor korkudan, kimliği sahte. Ama kurtuluyor. Vapur Karadeniz'e doğru yola çıkarken, Kız Kulesi vapurun küpeştesinde giderek küçülürken, o delikanlı rahat bir nefes alıyor. Direnişi önce Beyoğlu'nun arka sokaklarında yumrukla başlayan o delikanlının sahte kimliğinde mesleği şu yazıyordu: yumurta tüccarı. Haksız da sayılmazlar. Kuluçkaya gidiyor bağımsızlık için. O delikanlı sadece direnişe katılmakla kalmaz, Kuvayi Milliye'nin de en güzel şiirini yazacak olan Nazım Hikmet'tir.